Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu motifli şık bluzu çalışacağız. Şöyle gösterelim. Gerçekten şahane bir bluz oldu. Bunu arkadaşlarımın önerisiyle Zara'nın sayfasında gördüm. Onların örmüş olduğu bir modelde, kullanmış oldukları bir modelde. Daha kışlık bir ipte kullanmışlardı. Daha kalın, dökümlü bir modeldi. Ben de böyle baharlık bir modelde kullanmak istedim. Böyle daha çok hoşuma gitti. Bence gerçekten de şahane oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yaklaşık 500 gram civarı koton iplik kullandım. İçerisinde pullu iplik kullandım. Pullu iplikte metraj zaten çok olduğu için, ince bir ip olduğu için 100 gram yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bluzumuz, kazağımız, her neyse hırkamız bu şekilde. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve destek amacıyla küçük bir emoji dahi olsa yapmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, kullandığım iplikle başlamak istiyorum. Harika bir iplik seçtim. Sarma iplik olarak sardırdım. İpliğime şöyle bakın. Pamuklu iplik, ince bir pamuklu iplik. Bir de şöyle üzerinde mini mini minnoş pulları olan parlak bir iplik var. Bu ikisini sardırdım. Bu şekilde toplam 500 gram sardırmıştım ben. Ne kadar kullanacağımı bilmiyorum ama muhtemelen en az 450 gram kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü bedenim o şekilde olduğu için her zaman aynı tarzda, aynı ölçüde kullanıyorum. Şimdi tığım 3 milim, 3,5 da olabilir. Sihirli halka ile başlıyorum. Elimi gevşek tutacağım. Size de onu öneririm. Dökümlü bir model olması için elinizi gevşek tutmanız önemli. Şimdi sabitledim. Bunu bir zincir sayıyorum. İkinci zincirim. Üçüncü zincirim. 3 tane zincir çektikten sonra doluyorum. Halkanın ortasına batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Ben bu aşamada elimi aşırı derecede gevşek tutuyorum. Size de gevşek tutmanızı tavsiye ederim. Eğer gevşek tutamıyorum benim elim çok sıkı diyorsanız 4 milimle bile örebilirsiniz. Şimdi halkamın içerisini şöyle halkamı yavaştan daraltmaya başlayacağım. Halkamın içerisini trabzanla dolduruyorum. Toplamda 16 adet trabzan yapıyorum. Bebişim uyandı, bebişim yatıyordu. Evet, toplamda 16 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ilk başladığım, ortayı da iyice sıktım sihirli halkamı, bakın ortasını kapattım. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Ardından da 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 4 zincir. Doluyorum. Bakın bir sonraki trabzanın şöyle tepe boşluğuna geliyorum. Ve buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın sıradaki trabzanın üst boşluğuna giriyorum. İkili trabzan. Elimi ne kadar gevşek tutuyorum bakın. Bir zincir, doladığım bir sonraki boşluğun tepesine batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, doluyorum. Bir sonraki boşluğun tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde 16 tane trabzanım vardı ya, yine 16 tane trabzanım olacak ama aralarda ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyoruz. Evet, 16 tane trabzanım yaptım. Aralarda bir zincir. Şimdi 16. trabzanımı yaptıktan sonra da bir tane zincir çekiyorum. Şurada ilk başladığım trabzanım, bakın. Şuradan bir zincirli kısım bırakıyorum. İkincisine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Sonrasında ortaya batıyorum. Tekrar ilmeğimi kaydırıyorum. Ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi doluyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Üçlü trabzan. Ortaya batıyorum.
ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Orta kısma batıyorum. Bakın 3 ilmeği tek seferde çekiyorum ve çakma trabzan yapıyorum. Şimdi 2 kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bakın 4 tane ilmek var. 1, 2, 3 seferde çıkarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir kez doluyorum, batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine bir kez doluyorum, batıyorum. 3 ilmeği tek seferde çekerek çakma trabzan yapıyorum. Yani ne yapıyoruz? Üçlü trabzan, ikili trabzan, çakma trabzan şeklinde sıramızı devam ettiriyoruz. Her boşluğa bir tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan, bir tane de çakma trabzan. Bu şekilde bütün boşluklarımı dolduruyorum. Evet, son boşluğuma da aynı işlemleri tekrarladım. Şimdi bakın şurada başladığımız ilk üçlü trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada üçlü trabzanın tepesinde başlamıştık. Buradaki üçlü trabzanın tepe noktasına geliyorum. Buraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu sefer sıradaki üçlü trabzanın tepe noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Bakın şimdi son üçlü zincirimi çekiyorum. İlk başladığım bakın trabzanın şu tepe noktasına, ilk zincirimin başlangıç yerine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bütün çevresini bu şekilde 3 zincirle geçmiş olduk. Şimdi ilk 3 zincirlik boşluğa batıyorum, kaydırıyorum ve 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bu 3 zincirlik kısımlara 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Aynı noktaya yine ikili trabzan. Başına doluyorum. Zincir çekmeden bir sonraki 3 zincirlik kısma giriyorum. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan. Diğer tarafa geçerken zincir çekmeden direkt geçiyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Zincirimizi bu ikili trabzan grubunu yaptıktan sonra bir zincir çekip aynı noktaya batarken yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirip normalde motifimizi kapatıyoruz. Ben birinci motifimi yaptım bu şekilde. Bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayıp motifimi kapattım. Burada motifin birleştirmesini yapacağım. O yüzden de belli bir kısma kadar devam edeceğim. Birleştirme yapacağımız kısmı göstereceğim. Evet, birleştirmeye geçmeden önce şöyle motifimin uzunluğunu göstermek istiyorum. Bakın 15 santim. 15'e 15 boyutlarında. 15 santim. Bu daha versiyonu. Yani herhangi bir ütü veya bloklama yapılmamış hali. Daha da esneyecek. Benim zaten istediğim şey böyle esnek dökümlü bir motif olması. Şimdi bakın diğer motifimi de hazırladım. 1, 2, 3, 4 tane boşluk bıraktım. Bu son boşluğu birleştirme yapacağım yerde motifi kapatacağım yerde birleştirme yapmayacağım. Şu bakın 1, 2, 3 noktadan birleştirme yapacağım. Şimdi birleştirmeyi motiflerde 3 kısımdan yapacağız. 3 kısımdan birleştirme yapacağız. 3 tane 3 zincirlik kısımdan. Şimdi bakın birinci trabzanım ve ikinci trabzanım. Şimdi 2 tane trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Buradan geliyoruz. Şöyle herhangi bir bakın bir zincirlik kısma batıyoruz. İlmeği şöyle içinden geçiriyoruz. Ardından da dolayıp yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2.
Bu şekilde. Şimdi yine doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Birinci birleştirmemizi yaptık. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bu sefer geliyorum. İkinci bir zincirli kısma giriyorum ve kaydırıyorum. Esnek bırakıyorum. Çok sıkmıyorum. Şimdi yine kalan 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Üçüncü kez birleştireceğim. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Ardından da bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi üçüncü kez birleştireceğim. Sıradaki şöyle bir zincirlik kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın. 3 noktadan birleştirdik. 1, 2 ve 3. Şimdi kalan 2 trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın. 3 noktadan birleştirmiş olduk bu şekilde. Ardından da motifimi kapatıyorum. Son boşluğuma da yine 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıp sabitliyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı yaparak ne yaptık? 2 tane motifimizi birleştirdik. Bunumuzda alt kısım 4 tane motiften oluşacak. 2 tane motifi yaptım. 2 tanesini de aynı şekilde yine 3 kısımdan denk gelecek şekilde birleştireceğim. Daha sonra üst sıraya geçmeye ve devamını göstereceğim. Şimdi bakın, burada nasıl yapacağız? Şu kısımda. Burada 3 tanesini birleştirmiştik. Şuradan, evet, burada 3 tanesini birleştirdik ya, şuradan 5 tane boşluk bırakacağız. Yani 5 tane bir zincirlik boşluk bırakacağız. Bakın. Birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım, beşinci kısım. Buradan da yine 5 tane bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada kalan 1, 2, 3'lü kısımdan ne yapacağız? Diğer motifimizi koyup birleştireceğiz. Yani alt kısımda ve üst kısımda 5 tane motif kısmımız, şu bir zincirlik kısmımız açıkta kalacak. Yandaki 3 taneye diğer motifi koyacağız. Diğerinde aynı şekilde, bu şekilde toplamda yan yana 4 tane motifimizin olması gerekiyor. Evet, şimdi ben motiflerimi 4 sıra yan yana, bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane yan yana, 1, 2, 3 sırada üst üste 4 tane olacak şekilde toplamda 12 tane motifimi birleştirdim. Şimdi birleştirmeyi sizlere de göstereceğim. Şurayı normal ilk zemini birleştirmeyi göstermiştim değil mi? Oraya gibi düşünün. Şu alta hiç bakmayın. Aynı mantıkla birleştiriyoruz. Şimdi motifimin son sırasındayım. Trabzan sırasındayım. Burada bakın şöyle 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. Birleştirme için 3 tane boşluk olması gerekiyor. Bunun şöyle orta kısmından birleştirmemizi yapacağız. Bakın 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ilmeğimi bırakıyorum. Burada sabit birleştirdiğimiz motifin, bakın şu ikisinin birleşim noktası. Bir tane şöyle bir zincirli kısım bırakıyoruz. Sonra sayıyoruz. 1, 2, 3. bir zincirli kısımdan batıyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 2 tane trabzanımı buraya yapıyorum. İlk birleştirmemi yapmış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi doluyorum. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa giriyorum. Buraya hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından bakın ipimi çıkardım. Bir sonraki bir zincirlik kısma giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından buraya hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen bu noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi çıkarıyorum. Bakın 3. birleştirmemi yapacağım. Şöyle boşluğa giriyorum. Bir zincirlik boşluğa ve kaydırıyorum. Ardından da bir zincirle sabitliyorum ve kalan 2 tane trabzanımı yapıyorum.
Ardından bakın ilk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitleyip kesiyorum. Şimdi bakın burada ne yapmış olduk? Birleştirmiş olduk. Şimdi yandaki motifi birleştirmeyi göstereceğim hemen. Sonrasında şu aradaki şu yaptığım motifleri birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi ikinci motifimi hemen birleştirelim. Evet, şimdi bir sonraki motifimi aldım elime. Burada da şöyle biraz ördüm. Bakın yarısı duruyor. Şimdi hemen ikili trabzanımı yapıyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Şimdi birleştirirken şunu baz alacağız. Birleştirme noktası, bakın birleştirme noktamız burası. Sonrasında şöyle bir tane bir zincirlik kısım boşluğu bırakıyorum. Sonra sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü bir zincirlik kısma giriyorum. 2, 3. Bir dakika, tekrar yanlış olmasın. 2, 3 tane birleştireceğim. Bir tane açıkta kalacak. Tamam. Şimdi üçüncüsüne giriyorum. Şöyle hemen ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İlk birleştirmemi yaptım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi gevşetiyorum. Bakın bir sonraki bir zincirlik boşluğa giriyorum. Ve buraya sabitleyip 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ne yaptık? Bakın 2 defa birleştirme yaptık. Şimdi üçüncü birleştirmeme geçiyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın üçüncü bir zincirlik kısma giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın 3 kez birleştirdik ya yan yana. 3 kez birleştirdikten sonra şimdi burada bir tane boşluk bırakmıştık. Şu ara küçük motifleri yapmak için. Bu motifte de bir tane boşluk bırakacağız. O yüzden şuraya hemen 2 tane trabzan, arada bir zincir, bir sonraki boşluğa hemen 2 tane trabzan, bir tane böyle boşluk bırakıp bir sonrakine giriyoruz. 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra birleştirmeye geçiyorum. Bakın birleştirmeye şöyle devam edeceğiz. Bu motifle birleştirdik ya. Şimdi şu kısımla birleştireceğiz. Buradan da şöyle bakın. Bir tane bir zincirlik kısmı bırakıyorum. İkincisine giriyorum. İkinci bir tane bıraktım. İkinci bir zincirlik kısma giriyorum. Şöyle hemen sabitliyorum. Şöyle hemen sabitliyorum. Evet. Ardından 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sıradaki bakın bir zincirlik kısma giriyorum. İkinci birleştirmemi yapıyorum. Şu katlarına ayrılıyor ya, çok sinir oluyorum gerçekten. Evet, şimdi bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Üçüncü kez birleştirmem için bakın sıradakinin şöyle ikili trabzan grubun ortasındaki boşluğa giriyorum. Bir zincirlik boşluğa ve üçüncü kez birleştirmemi yapıyorum. Evet, şimdi bakın şöyle bir görüntümüz var. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane motiflerin birleştirme noktası var. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane de bir zincirli kısımları noktası var. Yani toplamda 8 tane birleştirme kısmını bu kısımda ayırmış olmamız gerekiyor ki bakın bir sonraki şu minik motifi ne yapalım? Buraya yerleştirelim. Şimdi ikinci motiften sonra kalanları normal trabzanlarımı devam ederek motifimi kapatıyorum. Birleştirmeyi bitirdik. Bundan sonra yan yana aynı şekilde devam edecek.
Hemen şu kalan motiflerimi, trabzan gruplarımı daha doğrusu tamamlıyorum. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitleyip kesiyorum. Şimdi bakın ne yapmış olduk? Yan yana iki tane motifimizi alttaki motiflerle birleştirmiş olduk. Şimdi şuraya minnoş motiflerin yapımını göstereceğim. Şöyle bakın boy olarak motifte, örnekte 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra kullanılmış. Ben şu an 4. sırayı yapıyorum. 4. sırayı yaparken de şu minnoş birleştirmeyi de size göstereceğim. Bu ön bedenimiz olacak. Ön bedenimizi bu şekilde tamamlayacağız. Bir sonraki kısımda yanlara ve arka bedene geçeceğiz. Şimdi şu minnoşu yapmayı da hemen göstereyim. Şimdi minnoşun başlangıcını yapacağım. Sihirli halkamızı çekerken, sıkılaştırırken şu pullar engel oluyor sihirli halkamızı kapatmaya. O yüzden şu pulların kenarından kesiyorum ki, koparıyorum, çıkarıyorum pulları ki halkamı daraltırken bana engel olmasın diye. Bakın kapattım şimdi halkamı. Aynı minnoş motiflerde de esas motifimiz gibi trabzan yapıyoruz. 16 tane. Bakın 3 tane zincirle yukarı çıktım. Şöyle halkamı yavaştan kapatıyorum. Şimdi buraya, bu halkamın içerisine toplamda 16 tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyorum. Minnoş motifimiz de aynı. Büyük motifle başlangıcı aynı. Şöyle kapatarak ilerliyorum. 3 tane yaptım bakın. 4 5 6, bakın 6 tane motif yaptım. Bu şekilde toplamda 16 tane motif yapalım. Evet, 16 tane trabzanımı yaptım. Şöyle halkamı iyice kapatıyorum. Bakın ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Allah'ım şu ipin katları beni çok yordu ya. Evet, halkamı kapattım. 16 tane motifim var. Bu arada şu sihirli halkayı birleştirdiğimiz ipleri de bir sabitleyip temizleyeceğim elime dolanmasın diye. Hem de sonradan temizlemek çok yorucu ve sıkıcı oluyor. Şöyle iyice bakın düğüm yapıyorum. 2 kez düğüm yaptım. Şöyle elimle düzeltiyorum ve bu ipleri şöyle kesiyorum. Evet. Şimdi 16 tane motifimi yaptım. Allah'ım. Ardından da 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın. Burada bakın ilk trabzanın üstündekini bu 3 zincir sayıyoruz. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bakın bir trabzan atladım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın bir trabzan boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir. Bir trabzan boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam şu 3 zincirlik boşluklardan 8 tane olması gerekiyor. Bir boşluk atlıyorum. Bakın bir sonrakine giriyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir ve sık iğne. Bu şekilde toplamda 8 tane boşluğum olacak. Sayalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8.'yi de şöyle ilk başladığım zincirin dibine giriyorum ve kaydırıyorum. Bakın 8 tane boşluğum oldu. Şimdi şu ilk 3 zincirli kısmın ilk zincirine batıyorum. Kaydırıyorum. İkincisine giriyorum. Kaydırıyorum. Yani orta noktasına geliyorum. Amacım bu. Ardından da 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi 4 tane zincir çektikten sonra şu ipimi esnettim. Birleştirmeye başlıyoruz. Bakın birleştirme ilk görünüyordur umarım. Evet, bu noktadan başlıyoruz. Şöyle bakın. Motiflerin
Kanatlarından batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum, bakın şuradaki 3 zincirlik kısmın tam orta noktasına ikinci zincire giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Sonrasında yine 4 zincir çekiyorum. Şimdi bakın sıradaki şurada bir zincirlik boşluk bırakmıştık ya. Bu noktaya giriyorum. Bir zincirlik bıraktığım boşluğa. Ardından da 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sonra geliyorum şuradaki 3 tane zincirin tam orta noktasına ikinci zincire batıyorum ve sabitliyorum. Bakın şöyle birleştiriyoruz. Toplam 8 noktadan birleştireceğiz. 4 zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum şu iki motifin tam birleşim noktasına. Şöyle kanatlarından giriyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki ikinci zincirin orta noktasına batıyorum ve sabitliyorum. Sonrasında yine 4 zincir çekiyorum. Bu kez bakın çeviriyorum. Buradaki bir zincirlik kısma giriyorum. Şimdi de bunu kaydırıyorum. 4 zincir çekiyorum. Buradaki 3 zincirlik kısmın tam orta noktasına sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Bu sefer şu iki motifin tam birleşim noktasına yine geliyorum. Şöyle birleşimdeki motiflerin kanatlarından bakın girdim. Kaydırdım. 4 zincirimi çektim. Bakın yine tam orta noktadaki zincire batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi şöyle bir bakalım ne yaptık, neye benzedi. Bakın bu şekilde birleştirmemiz. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum atlamadan. Çok sıcak oldu. 4 tane zincir çekiyorum. Bakın burada bir zincirlik bir boşluk var. Hemen bu boşluğa giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum 4 zincir. Sonra geliyorum buradaki sıradaki üçlü zincirin tam orta noktasına batıp sabitliyorum. Bakın. Şimdi bakın bir şuradan sabitleyeceğiz. Bir de şuradaki kısımdan sabitleyecek. Bir zincirli kısımdan sabitleyeceğiz. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Şu ikisinin tam birleşim noktasından şöyle kanatlarından giriyorum. Kaydırıyorum. 4 zincir. Buradaki bakın tam orta noktaya batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bakın bir tane birleşim noktamız kaldı. Burası. Şimdi burası içinde ne yapıyorum? Yine 4 tane zincir çekiyorum. Son kez bakın şuradaki bir zincirlik kısma batıyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bu kez nereydi? Bakın kaydırarak geldiğimiz nokta vardı şurası. Tam o kaydırarak geldiğim noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi şöyle bir karşıdan gösterelim duruşunu. Elimizle düzeltelim. Bakın böyle bir görüntümüz olacak. Böyle örümcek ağı gibi ne yapacak? Bir tane şu bir zincirlik noktalara batıyoruz. Bir de şu motiflerin birleşim noktalarına. Toplamda 8 noktadan birleşim yapıyoruz ve bu güzel görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi bakın aynı şekilde bu boşlukların hepsine yapacağız. 4 tane motif yan yana. 4 tane motif alt alta. Motiflerimizin ara noktalarını da bu minnoş motif gruplarından yerleştirelim. Önü bitirelim. Daha sonra arkayla devam edeceğiz. Evet, 12 motiften oluşan bir parçamızı ben hazırladım. Bu ön parçamız. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arkaya geçtiğimizde de şöyle yapacağız. Bakın çeviriyoruz. Çevirdiğimiz noktada da şöyle. Bakın birinci motifimi yaptım. İkinci motifimi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane motif yapacağız yan yana. Yani şöyle düşünün bakın. Yine aynı mantıkla 1, 2,
3 tane motifimizi birleştireceğiz. Dördüncüsünü kol kesimi için ayrı yapacağız. Şimdi bakın birinci motifimi birleştirdim ben. Şöyle bakın, şu alt kısımda birleştirme yapmayacağız. Burası alt olarak geçecek. Burası yani etek kısmı. Şimdi birinci motifimizi bakın 3 noktadan yerleştirdim. Şimdi ikinci motifimize geçiyoruz. İkinci motifimizi de yine aynı şekilde şurada bir tane bir zincirlik kısım bırakıyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüsüne giriyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. Bir tane birleştirdim. Şimdi ikinci kısma geliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın sıradaki bir zincirlik boşluğa giriyorum. Kaydırıyorum. Sabitliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. 2 tane birleştirmemi yaptım. Şimdi doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Geliyorum bu kısımdan. Şöyle 3. boşluğuma batıyorum. Ve kaydırıp sabitliyorum. Ardından da yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın ne yaptık burada? Arkaya geçtik. Birincisini şöyle yandan 3 tanesini en alttaki motifle birleştirdik. 2 tane ikincisine geldik. Bu sonradan eklediğim yan motifine bakın 3 tane buradan birleştirdim. Şimdi dördüncü kısmı birleştirmeden normal trabzanlarımı yapıyorum. 2 trabzan, arada bir zincir, 2 trabzan. Bir sonraki boşluğuma giriyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi birleştirmeyle devam ediyoruz ya, bakın. Ne yapacağız? Yine şurada bir minik motifcik için boşluk bırakacağız. O yüzden de bakın şu kısma geçiyorum. Buradan şöyle birinci boşluğumu atlıyorum. İkinci bir zincirlik boşluğa giriyorum. Ve buradan hemen birleştirmeye başlıyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Devam ediyorum. Önce sabitliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğuma giriyorum. Hemen 2 trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın ikinci kez birleştirme yapacağım. Hemen ikinci bir zincirlik boşluğuma giriyorum. Sıradaki kaydırıyorum. Sabitliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen ikili trabzan. Bir sonraki bir zincirlik kısma giriyorum. Kaydırıyorum. Sabitliyorum. Ve ikili trabzanımı 2 tane yapıyorum. Bakın. Aynı şekilde birleştirmemizi yaptık. Aslında burada farklı bir işlem yok. Sadece farklı işlem olarak olduğu kısım arka kısmı yapıyoruz şu an. Aynı mantıkla arkaya döndük. Şimdi şuraları da dönüyorum normal. 2 trabzan, bir zincir şeklinde araları da kapatarak motifimi tamamlıyorum. Şimdi arkaya geçtik. 2 tane motifimi yaptım arka için. Şöyle bakın. Arka için 2 tane motifimi yaptım. Şimdi üçüncüyü de aynı şekilde birleştireceğiz. Dördüncüyü farklı bir şekilde birleştireceğiz. Çünkü burada biz ne yapacağız? Kol açıklığını vereceğiz. O yüzden de birleştirmemiz farklı olacak. Şimdi ikinci motifi yaptığımız gibi aynı mantıkla bu kısımdan ve bu kısımdan üçüncü motifimizi birleştirelim. Dördüncü motifte kol detayını vesaire göstereceğim. Evet, 3 motifi birleştirmiştik. Şimdi dördüncü motifi, yani omuz kısmına gelen motifi yapacağız. Şöyle üst sıraya çıktım. 2 tane trabzanımı yaptım. Hemen birleştirmeyle başlıyorum. Burada ne yapacağız? Yine şuradan bir tane zincirli kısım bırakacağız. Bakın şu kısım 1, 2, üçüncüden sayıyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Evet, 2 tane trabzanımı yapıyorum. İlk birleştirmemi yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen 2 tane trabzan yapıyorum. İkinci birleştirmemi bir zincirlik kısma batıyorum, sıradaki kaydırıyorum, sabitliyorum ve yapıyorum. İnşallah ipim yeter.
Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sıradaki bir zincirlik kısma giriyorum ve sabitliyorum. Ardından da 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın burada 3 tane birleştirmemizi yapmış olduk. Şimdi şu kısımdan birleştirme yapmayacağız bu aşamada. Çünkü burası kol boşluğuna denk gelmesi gerekiyor. Şimdi en son birleştirmeden sonra şu 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğuma normal trabzanlarımı yapıyorum. Birleştirme yapmadan. 2 trabzan, arada bir zincir. Birinci boşluğum. İkinci boşluğuma geçiyorum. 2 trabzan, arada bir zincir. Yine 2 trabzan. Bakın 2 boşluğumu yaptım bu şekilde. Şimdi 3 boşluğa da aynı işlemi yapıyorum. Evet bakın. En son birleştirmeden sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğuma trabzan gruplarımı yaptım. Şimdi 6. boşluğa geliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sonrasında birleştirmeye başlayacağım. Bakın şuradan son birleştirmeden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğu atlıyorum. 6.sına giriyorum. 6.sına girdim. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincirle sabitledim ve ilk birleştirmemi yaptım. Evet bakın ilk birleştirmemi yaptım. Şimdi ikincisine giriyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sıradaki bakın bir zincirlik kısma giriyorum. İkinci birleştirmemi yapıyorum. İkinciyi de yaptım. Bakın kol boşluğumuz burası. Şimdi bir sonraki boşluğa giriyorum. Üçüncü kez birleştirmemi yapacağım omuz için. 2 tane trabzanımı ördüm. Bakın sıradaki boşluğa girdim ve 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın omuz kısmı burası oldu. Şurası kol kısmı. Şöyle çevirdiğimizde bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Ardından dönüyorum. Şimdi başlangıç noktasına kadar her boşluğumu normal trabzan gruplarıyla dolduruyorum. Evet, arka için 4 tane motifimizi birleştirmiştik. Bakın şöyle kol boşluğumuzu bıraktık. Burası omuz kısmımız. Şimdi arkanın yan sırasındaki yani ikinci sıra motif için başlıyoruz. Şöyle bakın bir tane motifimizi yaptım. Şu motif en son birleştirme kısmına geldim. Şöyle 2 tane trabzan grubunu yaptım. 3. trabzan grubunun tam orta noktasını birleştirmeye başlayacağım. Bu noktada nasıl yapıyoruz? Hemen bakın. Aynı mantıkla yapıyoruz. Şurada birleştirme noktam bir tanesini boş bırakıyorum. Şöyle hemen ikincisinden bakın birleştirmişim. Birincisi burası birleştirme noktamız. Şöyle bir tane boş bırakıyorum. İkincisinden devam ediyorum. Evet, ilk birleştirmemi yaptım. Bakın devam ediyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğuma giriyorum. Hemen 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi ikinci birleştirmemi yapıyorum. Sıradaki bakın bir zincirlik noktaya batıyorum. Üçüncü birleştirme için üçüncü grubumu yapıyorum. 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi geliyorum bakın üçüncü boşluğa batıyorum. Bir zincirlik boşluğa kaydırıyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Hemen bir zincirle sabitliyorum. Ardından da 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın ne yapmış olduk? Şu yan kısımdan birleştirmiş olduk. Üst kısımdan birleştirme yapmayacağız. Burası açıklık olacak. Ön açıklığımız olacak. O yüzden de şöyle
Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde bir tane trabzan grubunu yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. İkinci trabzan grubum. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü trabzan grubumu yaptım. Bakın. Birleştirdikten sonra 1, 2, 3 tane trabzan grubunu birleştirdim. Şimdi dördüncüsünü birleştireceğim. Evet, dördüncüsünü de yaptıktan sonra bakın omuz için, pardon, yaka için bu kısmı yaptık. Şimdi dördüncüsünü yaptıktan sonra şöyle bir 5. boşluğa giriyorum, sabitliyorum. Ardından da 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hatta boşluğa değil, şöyle orta noktasına girelim. Sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Orta noktasına giriyorum 3 zincirli kısmın. Sabitliyorum. Bakın buradan sonra ne yaptık şurada? Düz bir dönüş yapıyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun şöyle 3 zincirlik kısmın orta noktasına giriyorum ve sabitliyorum. Evet, şimdi arkanın şöyle üstten bir tanesini yapmıştık. Şimdi ikincisinin birleştirmesini göstereceğim. Sonrası zaten aynı mantıkla devam edecek. Bakın şöyle 1, 2, 3. trabzan grubumun tam birleştirme noktasındayım. Şöyle bakın şu noktadan sayıyorum. Birleştirme noktasından sonra 1, 2, 3, tam 4. kısma batıyorum. Bir zincirlik kısma ilmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da 2 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, ilk birleştirmeyi buradan yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın sıradaki bir zincirlik kısma giriyorum. Sabitliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sıradaki bakın bir zincirlik kısma giriyorum. Kaydırıyorum. Toplam 3 noktadan birleştirmiş olduk. Şöyle bakın. Arka kısımdayız. Arka kısmın 4 tanesini bitirdik. Üst kısmı yaptık. Ense kısmı, yaka kısmı. Sonrasında alttaki motifin birleştirmesiyle devam ediyoruz. Buradan da 3 tane birleştirmeyi yaptım. Şimdi 3 tane birleştirmeyi yaptıktan sonra bir tane boşluk bırakıyoruz. Burada hemen 2 trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, aynı noktaya yine 2 trabzan. Aynı önde yaptığımız gibi bu kısımlarda boşluk bırakmayı ihmal etmiyoruz. Şimdi bir sonraki noktaya geçiyorum. Hemen 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şu noktayla birleştireceğiz. Bakın şuradaki bir tane trabzan grubunu atlıyorum. Bir sonrakinin şöyle tam orta noktasına giriyorum. Şimdi 3 noktada da buradan birleştireceğiz. Birinci birleştirmemi yapıyorum. Sabitliyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen 2 trabzan yapıyorum. Bunu da şöyle bakın ikinci boşluğa, sıradaki boşluğa giriyorum. Sabitliyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın döndüğümüz noktada iki kısımda birleştirdik. Bir kısımdan daha birleştireceğiz. Hemen devam ediyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın buradaki diğer kısma giriyorum. Bir zincirlik kısma kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bakın burada şöyle düz bir
görüntü oluştu. Şimdi 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ardından boşluğa batıp sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki 3 zincirli kısmı tam orta noktasına batıyorum. Birinci zincirli kısmım. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki 3 zincirli kısmın tam orta noktasına batıyorum. İkinci 3 zincirli kısmım. Şimdi devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki bakın 3 zincirlik kısmın tam orta noktasına batıyorum ve üçüncü 3 zincirlik kısmımı yapıyorum. Sonrasında bakın başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum ve yine ikili trabzan, arada bir zincir, ikili trabzan. Bakın şurada şöyle 1, 2, 3 tane boşluk olacak. Birleştirme noktamız bu şekilde. Şimdi dönüyorum. Kalan kısımları yine trabzan gruplarımla dolduruyorum. Aralarda bir zincir yapmayı ihmal etmiyorum. Sabitliyorum ve kesiyorum. Evet, bakın. Şimdi döndükten sonra ne yaptık? Arka kısmın ilk motif sırasını yaptık. Şimdi ikinci motif sırasından da 2 tane gösterdim. Şimdi aynı mantıkla bu şekilde kalan 2 motifi de yapalım. Sonrasında diğer kısma geçeceğiz. Diğer kısımda zaten burasıyla aynı olacak. Evet, yan için motiflerimizin yerleştirmesini yaptık. 1, 2, 3, 4 tane. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Bunlar tam motif. Bunların da şu kısmı bu şekilde filelerden oluşan motiflerimiz. Şimdi kol kısmının yapımını göstereceğim. İki tarafta aynı mantıkla yapılıyor. Ben bir tanesini yaptım. Şöyle göstereyim. Bu kısmı da birlikte yapacağız. Şimdi bakın motifimizin tam birleştirme sırasına geldim. Yani son sıradayım. Bu kısma kadar normal örüyoruz motifimizi. Şimdi bakın şurada ikinci trabzan grubumun tam orta noktasına geldim. Bu noktada bakın şöyle çeviriyorum. Kol için açıklık bıraktığımız üstteki ikili motifin şöyle bakın tam şu birleşim noktasından sonra sayıyorum. Birincisini geçiyorum. Bura orta birleştirme noktası. İkincisinden başlıyorum birleştirme. İkincisinin orta noktasına giriyorum. Kaydırıyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın ilk birleştirmemi yaptım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine hemen 2 tane trabzanımı yapıyorum. İkinci bakın sıradaki motif grubuna giriyorum. Sabitliyorum. Yine 2 trabzan. Şöyle bakın 2 tanesini birleştirdik. Sıradaki 3 zincirli kısma giriyorum ve 3. kez birleştirme yapmak için 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki bakın motif grubunun bir zincirlik kısmına batıyorum. Kaydırıyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ve birleştirmeyi yapıyorum. Bakın şimdi kol için ilk motifimizi yapmış olduk. İlk motifin 3 noktasını buradaki 3 noktayla birleştiriyoruz. Diğer kalan kısımları normal bağımsız olarak tamamlıyoruz. Bir sonraki motifin birleştirmesiyle devam edeceğiz. Şimdi her kol için önde ve arkada birer tane motif olacak. Yani her sırada 2 tane motif olacak. Tam motif, bir de aralarda minik motiflerimiz olacak. Şimdi ben bu motifi tamamlayayım. Diğer motifin birleştirmesini göstereceğim. Evet, kol için ilk motifimizi birleştirdik. Bakın şu kısımda bir tane motif grubu bırakıyoruz. Burada bir tane motif grubu bırakıyoruz. Buradaki 3 motifi de orta noktadan birleştiriyoruz. Şimdi şöyle tam tersini çeviriyorum örgümün. Şöyle bakın arka kısımda kalan
yani sırt bölgesinde kalan en tepedeki ense motifinden birleştirmeye başlayacağım. Yine bakın ikinci trabzan grubundayım. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Buradan da bakın şöyle birinci motif grubumu bırakıyorum. İkinci motif grubumdan başlıyorum birleştirmeye. Evet, ilk birleştirmemi yaptım. Şimdi ikinci boşluğa giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Kol için olduğundan dolayı şimdi burayı biraz elimi esnek bırakıyorum kol dar olmasın diye. Çünkü kolda 2 motif yapmış. Bu şekilde ikinci birleştirmemi de yapıyorum. Hemen 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi geliyorum 3. birleştirmeme. 2 trabzanımı yapıyorum. 3. bakın bir zincirli kısımdan giriyorum ve sabitliyorum. Bakın 3 noktadan birleştirdik. Şimdi 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Burayı yine ara birleştirme için, minik motiflerin birleştirmesi için boş bırakacağım. Buradan birleştirme yapmıyorum. Hemen buradan örüyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın. Buradaki 3 birleştirmeden sonra bir tane trabzan grubunu boşta bıraktık. Bir sonrakine girdik. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Tam karşısına denk gelen bir önceki yaptığımız motifi alıyorum. Kol için yaptığımızı. Şöyle bakın çeviriyorum. Birleştirmeden sonra bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İpimi içinden geçiriyorum. Bakın kol birleştirmesi yapıyoruz. Ve sabitleyip 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi ilk birleştirmemizi yapmış olduk. Hemen 2 tane trabzan yapıyorum. İkinci birleştirmemi yapıyorum. Bakın sıradaki bir zincirli kısma giriyorum. İki birleştirme yaptım. Şimdi üçüncü birleştirmem için 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki bakın bir zincirlik noktaya giriyorum. Buradan ilmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Üçüncü kez birleştirme yaptım. Şimdi bakın kol için ne yaptık? Önceki yaptığımız motifin arkasını çevirdim. Arka noktasından bakın sırt motifine buradan 3 tane birleştirme yaptım. Döndüm. Bir önceki yaptığım motife de bu kısımdan 3 tane birleştirdim. Şimdi şu ara noktaları normal öreceğim. Şu alt kısımdan da birleştirme yapacağız. Yani kolun üstü ve altı şeklinde olacak. Şimdi şu ara motifleri son birleştirmeden sonraki ara motifleri trabzan gruplarını öreyim. Birinci trabzan grubum. Evet bakın kol için son yaptığım birleştirmeden sonra yan birleştirmesinden sonra şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan grubunu birleştirme yapmadan örüyorum. 6, 7, 8'i de alt kısımla birleştireceğim. Şimdi geliyorum. Birleştirmeye. Bunu da şöyle bakın alt kısımdan sayıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3. kısımdan birleştirmeye başlıyorum. Bu kısımları bilerek esnek örüyorum. Kol kısmı sıkmasın diye. İkinci birleştirmemi yapıyorum. Üçüncü kez birleştirmemi de şimdi bakın bir zincirli kısmı batarak yapıyorum. Kalan 2 trabzanımı yapıyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıp kaydırıp bitiriyorum.
Evet bakın, kol için şöyle baktığımız zaman burası beden. Bedenden sonra bakın ilk trabzan ve motif gruplarımı yaptım. İlk trabzan diyorum ya. İlk motif gruplarımı yaptım. Şöyle bakın, burası kol olacak. Şuraya minik motif gelecek. Alt kısımları da minik motifle kapatacağım. Şimdi bu şekilde aynı mantıkla şu alt kısımlardan üçer noktadan birleştirme yaparak ve şu kısımlardan birleştirme yaparak, yani bu ağız kısmını açık bırakacak şekilde şu motiflerimi yan yana ekleyeceğim. Ardından da şu ara noktaların motiflerinin yerleştirmesini yapacağız ve sonrasında finale doğru yaklaşıyoruz. Evet, kolu bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane büyük motif, arkalı önlü. İç kısımlara da bakın, üstte, alta, alt kısımları bu şekilde, üst kısımları da bu şekilde, boşluk kalan kısımlarını da bu minnoş motiflerden yapıp yerleştiriyoruz. Şöyle netleştirelim. Evet bakın bu şekilde. Şöyle yapalım, daha net anlaşılır. Bakın alt kısımlarını bu şekilde yerleştiriyoruz kolun. Üst kısımlarını da bu şekilde. Kolda da toplamda 1, 2, 3, 4 tane büyük motif var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de küçük motif var. Şimdi kol altında bakın bir açıklık kaldı. Bu açıklıkta bu minnoş motiflerle birleştireceğiz. Şöyle minnoş motifimden bakın zemin için bir tane hazırladım. Tam şu birleştirme kısmına geldim. 4 zincirimi çektim. Şimdi bakın. Bu tam kol altındaki açık kısım. Bakın. Buradan şöyle orta noktadan batıyorum. Buraya da 2 tane bu minik motiflerden yapıp birleştireceğiz. Önemli olan burayı düzgün bir şekilde doldurabilmek. Benimle aynı yapmak zorunda da değilsiniz. Aynı yerlere batmak zorunda da değilsiniz. Önemli olan bu kısmı doldurmak. Evet bakın 4 tane zincir çektim. Sonrasında yine orta noktaya batıyorum. Birleştiriyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bakın devam ediyorum. Bir zincirlik kısım var. 4 zincir. Yine tam orta noktaya sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın yine birleşim noktasına geliyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu noktaya geliyorum. Sabitliyorum. Devam ediyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın sıradaki boşluğa giriyorum. Hep böyle bir zincirlik kısımlara, aynı birleştirme yaptığımız noktalara girerek kol altında ilerliyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne yaptık? Bakın. Bakın burası kol altı. Kol altından başladık birleştirmeye bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın bu noktadan şöyle 1, 2, 3, 4 noktada birleştirdik. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın karşılığına gelen kısımda ne var? Birleştirme noktası yok. O yüzden ne yapıyorum? 4 zincirimi çekiyorum. Bu orta noktaya direkt sabitliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bu sefer bir sonraki boşluk, bakın yine karşısında sabitleyeceğim, birleştireceğim bir yer yok. O yüzden bu kısma giriyorum ve dönüyorum. Yani burada bu iki kısmı, iki fileyi yaparkenki amacım sadece bu tarafa dönmek. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Şöyle bakın karşına gelecek noktaya bakıyorum. Şu tam bakın birleştirme noktası. Bu kısımdan geçiriyorum. Sabitliyorum. Bakın. Ardından yine 4 zincirimi çekiyorum. Geliyorum orta noktaya. Yine 4 zincir.
Bu sefer bakın son bir birleştirme noktam kaldı. Buraya giriyorum. Dört zincir çekiyorum ve bakın artık birleştirme yaptığım kısımlar bitti. Başladığım noktaya giriyorum, kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi kesip göstereceğim. Evet, şimdi bakın kol altındaki açıklıkta bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi diğer motifi de yine birleştirme kısmına kadar hazırladım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu da tam çaprazında kalan kısımdan birleştirmeye başlıyorum. Aynı şekilde birleştireceğim. Yine 4 zincir. Bakın bu şekilde. Şimdi bakın dönüyorum ortak noktaya. Hemen ortak noktaya şu kısma atıyorum. Bakın. Şimdi şu ortayı da birbiriyle birleştireceğim. Yine 4 zincir çekiyorum. Bu sefer geliyorum, bakın buradaki 4 zincirlik kısmın tam ortasına batıyorum. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi buradaki boşa çektiğimiz file kısmına geçiyorum. Tekrar dönüyorum bu noktaya. Sabitliyorum. Bakın önemli olan bu açıklığı dediğim gibi doldurmak. Yani nereye battığımızın çok da bir önemi yok. 4 zincir çekiyorum. Bakın bu noktayı artık geçtim. Şimdi şuradaki kısma geçiyorum. Diğer boşta kalan kısma. Bakın. Dört zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Şöyle bakıyorum, bakın ne kadar birleştirme noktam kalmış. 1, 2, 4 tane birleştirme noktam kalmış. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki kısma batıyorum. Bakın kol açıklığımız bu şekilde. Şurada bir açıklık kaldı. Orayı mesela şuraya bir tane daha batabilirim. Onu hemen şöyle göstereyim, bakın. Hem mantığını anlayın diye de bu kısmı gösteriyorum. Bakın şurası çok geniş kalıyordu. Bu noktaya şöyle batıyorum. Şimdi şu filenin bu ortasına batıyorum. Kendime alan yaratıyorum yani. Dört zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Önemli olan fileleri ne yapmak? Bu ortamı, açık ortamı kapatmak. Devam ediyorum. Bakın. Yani bir bedene batıyorum, bir bu minik motife batıyorum. Bu şekilde böyle filelerle ne yapıyorum? O açıklığı, kol altındaki açıklığı kapatıyorum. Ama kasmamamız gerekiyor. O yüzden de bol bol zincir çekip kasmasın diye rahatlatıyorum, esnetiyorum. Şimdi bu noktaya bir batalım. Yine şu noktada açıklık kalacak mı?
Yok, çok bir açıklık kalmadı. 4 zincir çekiyorum. Bakın. Birleştirme noktam kalmış mı? Bir tane birleştirme noktam kalmış. Burada normalde bakın alanım bitti, buraya batmam gerekiyor ama ben şu noktaya batarak kendime alan yaratıyorum. Yine 4 zincir. Bakın son batmam gereken noktaya giriyorum. Bir zincirlik kısma. Sonra 4 zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktama geliyorum. Batıyorum. Kaydırıyorum. Sabitliyorum. Kesiyorum. Şimdi bakın. Kestiğim zaman daha net anlaşılacak. Şimdi kol altını şöyle göstereyim size. Bakın. Kol altındaki açıklığı ne yaptık? Bu şekilde file ile kapattık. Bakın. Şu minik motiflerden yararlandık. Bu minik motifler sayesinde etrafı file geçerek ne yaptık? Bu açıklığı kapattık. Bu şekilde kol altımız hem esnek oldu, kasmadı, hem de modelimizle uyumlu olarak bu kısmı da ne yapmış olduk? Kapatmış olduk. Evet, kolların bakın alt kısımlarını bu şekilde minik motiflerle kapattıktan sonra şimdi geliyoruz diğer detaylara. Bu alt kısımlar bu şekilde kalmış modelde. Buralarda herhangi bir işlem yapılmamış. Kolların uç kısımlarını da bu şekilde bırakmış. Ben sadece bu kısımlara sık iğne geçeceğim, alta ve bu kısımlara. Ama üst kısımlara şöyle bakın, arkasını çevirip göstereyim daha net anlaşılır. Bu şekilde yarım motifler yapmış. Bu minnoş motiflerin de yarım versiyonunu yapmış bakın. Bu şekilde. Şimdi ben de bunların yapımını size göstereceğim. Bir kısmını yaptım, diğer kısmını da birlikte yapacağız. Şimdi bu minnoş motifleri nasıl yapıyoruz? Bakın ense kısmı için. Şu minik motiflerde normalde biz ne yapmıştık? 16 tane trabzan yapmıştık. Burada 12 tane trabzan yapıyoruz. Dönüyoruz. Bakın motifimiz yarım kalacak. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane bakın trabzan üstü atlayıp bir sonrakine giriyorum ve yine bu minik filelerden yapıyorum. 3 zincirlik minik filelerden. Yani tam minnoş motifimizle aynı aslında bu. 3 zincir. Bir sonraki bakın 1, 2, 3 tane filem oldu. 3 zincir. Bir sonraki 4. filemi yaptım. 3 zincir ve en sona batıyorum. 5. filemi yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın. Burada neydi? Bir açıklığımız vardı. Şimdi bu açıklığı kapatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bakın. Şimdi şu bakın ense kısmı. Ense kısmından şöyle sayıyoruz. Bakın. Şu tam orta birleşim noktası ya. Bir önceki bir zincirli kısım, bir önceki bir zincirli kısım. Yani ortadan sonra bir, ikinci bir zincirli kısımdan şöyle çeviriyorum örgümü. Bakın birinci bir zincirli kısım, ikinci bir zincirli kısım. Bu kısımdan şöyle batıyorum. Ardından da motifimi şöyle yarım ay şeklinde çeviriyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İçinden kaydırıyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki bakın ilk 3 zincirlik kısmın orta noktasına batıyorum. Sabitliyorum sık iğne ile. İlk birleştirmemizi yaptık bakın. Ense kısmı için. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Geliyorum bakın sıradaki bir zincirlik kısmı batıyorum. Kaydırıyorum. Yine 4 zincir. Bir sonraki filenin tam orta noktasına batıyorum. Yine 4 zincir. Bakın. Şu tam iki motifin birleşim noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. 4 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Yine 4 zincir. Geliyorum bir sonraki filenin orta noktasına batıyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim, daha net anlaşılır. Yine 4 zincir. Dönüyorum bu sefer. Bakın. Bu taraftan başladık ya yapmaya. Ensede bakın. Böyle döndük. Şimdi bu tarafta da aynı işlemi yapacağız. Bir zincirli kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sonra filenin orta noktasına batıyorum. Bakın ortadan sonraki bir zincirli kısmı yaptık. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. İkinci kısma döndüğümüz zaman bakın diğer arkayla ense ile önün birleşim noktası olacak kısma, yani arkayla önün birleşim noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. Yine 4 zincir. Bu sefer geliyorum. Tam bakın. Diğerinde nasıl yapmışız? Aynı olsun. Hemen bakalım. Tekrar dönmüşüm. Tamam. Tam şu 3 zincirlik kısma batıyorum. Sabitliyorum. Bakın burada bir açıklık kaldı. Şimdi tekrar 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bu sefer nereye geliyorum biliyor musunuz? Normalde hep bitişimizi biz burada yapıyorduk ya. Bu noktaya geliyorum. Bitişi bu şekilde yaptığımda benim gözüme daha güzel göründü. Yani bakın şöyle bir görüntü var. Bakın ense kısmı, arkanın ense kısmı. Şimdi bu noktada ipimi kesiyorum ve sabitliyorum. Şimdi arkayla önün birleşim noktasını bu şekilde yapıyoruz. Sadece şu ortada kalan motif kısmına bakın. Bu şekilde yapıyoruz aynı mantıkla. Diğer kısmında bir tane daha yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi öndeki bakın şu açıklık var. Bu açıklığı nasıl kapatacağız? Onu da hemen göstereyim. Yine 12 tane trabzanımı yaptım. Hemen üçlü olarak 3 zincirden oluşan 5 tane filemi yapıyorum. Evet, 3 zincirden oluşan 5 tane filemi yaptım. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ense ile önün birleşim noktasında burada bir minik motifcik yapmıştık. Şimdi en son birleştirme yaptığım yere batıyorum. Çekiyorum. Ve devam ediyorum. 4 zincir. Bir sonraki bakın 3 zincirli kısma batıyorum. 4 zincir. Bu sefer öne kayıyorum. Bakın ön motifler. Bunların şöyle 2 zincirli kısmına batıyorum. 4 zincir. Bir sonraki 3 zincirli kısım. Tam orta nokta. Sık iğne ile sabitliyorum. Devam ediyorum. 4 zincir. Şimdi bakın şu öndeki iki motifin tam birleşim noktasına batıyorum. Dönüyorum bir sonraki 3 zincirlik kısma sabitliyorum. Yine 4 zincir. Bir sonraki bakın 2 zincirlik kısma giriyorum. Sabitliyorum. 4 zincir. Bir sonraki orta noktaya girdim, sabitledim. Şimdi bakın. Şurada 3 zincirden oluşan filelerimiz vardı. Buralarda da üstte de 1-2 tane trabzan arası boşluk kalacak.
Yani şu kısma da ne yapacağım? Birleştirmeyi yapacağım. En son bu minik motifleri de yaptıktan sonra sonuncusunu da birleştirelim. Bakın. Şurada 2 tane trabzan kalacak. Yani ön yanlarda şöyle bakın 2 tane trabzan grubu kalacak. Diğer kısımları birleştirmiş olacağız. Bakın en son burayı birleştirdikten sonra burada şöyle bir tepecik oluştu. Bu tepeciği önlemek için de yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve bakın geri gelip aynı noktaya batıyorum. Sabitliyorum. Evet, bu şekilde gayet güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi ipimi kesiyorum ve temizliyorum. Yani ne yapmış olduk aslında? Bu motiflerden arada kalan açıklıkları bu şekilde minik motiflerle ne yapmış olduk? Minik motifin de yarısıyla tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde önemli olan şöyle düz bir görüntü elde etmek. Yani sizin nereye ne kadar battığınızın çok da bir önemi yok açıkçası. Ben belki bunu farklı yaptım, bunu farklı yaptım. Hiç bilmiyorum. O an böyle göz kararı. Evet, şöyle bakın yanı kendime doğru çeviriyorum. Şimdi burada şöyle en son bir zincirlik kısım var. Sonra da böyle 3 zincirlik fileli kısımlar var. Şöyle en sonki bir zincirlik kısmın tam içerisine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şuradaki birleşim noktasına giriyorum. Sabitliyorum. 3 zincir sabitle. Devam ediyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki filenin tam orta noktasına giriyorum. Sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki filenin orta noktasına giriyorum. Sabitliyorum. Bakın bu şekilde filelerle devam ediyoruz. 3 zincir. Bir sonraki filenin tam orta noktasına giriyorum. Sabitliyorum. Devam ediyorum. 3 zincir. Bir sonraki filenin orta noktasına giriyorum. Sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Buradaki bakın şöyle trabzan grubunun bir zincirlik orta noktasına giriyorum ve sabitliyorum. Bakın toplamda kaç tane filem oldu hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaç tane file olmasından ziyade böyle gözümüze hoş görünecek şekilde bir düzlük oluşması gerekiyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başına şöyle 1, 2, 3 kez doluyorum. Bakın 2 tane motifin birleşim noktası var. Sağ tarafına batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan yapıyorum. Yine 3 kez doluyorum. Bu sefer 2 motifin tam orta noktasına batıyorum. Buraya yine 1, 2, 3, 4 seferde çıkarak trabzan yapıyorum. Yine 3 kez doluyorum. Bu sefer solda kalan kanadına bakın. Solda kalan motifin tam birleşim noktasındaki kanada batıyorum ve buraya 4 seferde çıkarak trabzanımı yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Fileme giriyorum. Sabitliyorum. Evet, şimdi bakın. Şöyle alttan başladım ve sıra sonuna kadar geldim. Şimdi devam ediyoruz. Yine bu sefer üste geçtim bakın. Burası yaka kısmı. Yine 3 zincir. Bu sefer de böyle göze hoş görünecek şekilde ayarlamayı yaparak bulduğumuz boşluklara ne yapıyoruz? 3 zincir çekip sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın araların çok açık olduğu yerlere
4 zincir de çekebilirsiniz. Yani tamamen o dediğim gibi, yani göze hoş görünmesiyle alakalı bir şey. Mesela bakın, şuraya battığım zaman bu kısımda hafif bir bolluk oldu. Onu sevmedim. O yüzden geri dönüyorum. Buradaki zincirin şöyle içine battım. Devam ediyorum. Bu şekilde de şimdi yakadan başladım. Ense ve diğer yakayı geçeceğim. Şimdi bakın, tam şu motifin orta noktasına yapalım. Bu şekilde, dediğim gibi, göze hoş görünecek şekilde, kasmayacak, çok esnek de kalmayacak ki böyle yığım yığım olmasın. 3 zincirlerle şimdi yaka kısmından başladık. Böyle enseden devam edeceğiz. Arkadan geleceğiz. Diğer yakaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Şu yanlara da biraz önce şurada yaptığımız gibi yine fileler ve trabzan gruplarını yaparak diğer noktaya kadar, yani diğer yanın bu noktasına kadar yapalım. Dönüşü tekrar beraber yapacağız. Evet, bütün çevresini gösterdiğim şekilde geçtikten sonra şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Başlangıç noktamızdayız. Bu noktadan bir sıra daha bir işlem yapacağız. Şimdi bakın, İlk filenin dış kısmından batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve şöyle 1, 2, 3 tane trabzanla yukarı çıkıyorum. Şimdi filenin içine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya girdim. Yine ikili trabzan. Aynı noktaya girdim. Yine ikili trabzan. Bakın, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu birleşme noktasına giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Filenin içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada bir tık daha küçük tığa geçtim. Kenarlar daha böyle toplu dursun diye. Birleşim noktasına bir trabzan. Filenin içine 3 trabzan. Bu şekilde şu dörtlü trabzan noktasına kadar aynı işlemle ilerliyorum. Evet, bakın, üçlü trabzan noktasına geldim. Burada da her trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Yine 3 zincirli kısımlara üçer tane ikili trabzan, birleşim noktasına bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bütün çevresini, bu fileleri ve dörtlü trabzanların üzerine trabzanla geçiyorum. Evet, trabzan sırasını bitirdikten sonra üzerine sık iğne geçerek bir sıra daha bir işlem yapacağız. Ara noktalara her trabzan üzerine birer tane sık iğne geçeceğiz. Şu 4 seferde çıktığımız trabzanların üst kısmına da bu göstermiş olduğum bağcıklardan yapacağız. Toplamda 4 noktada bağcık var. Bunun için şöyle 36 tane zincirimi esnek olarak çekiyorum. Sonrasında çekmiş olduğum zincirleri dönerek üzerlerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Yani burada ne yapıyoruz? Zincirimizi daha kalın hale getiriyoruz. Bakın, her noktasına batarak sık iğnelerle başlangıç noktama kadar ilerliyorum. Evet, başlangıç noktama kadar sık iğnelerle geldim. Şimdi görüyorsunuz, böyle kalın bir bağcık oluşturuyoruz.
Direkt bakın bir sonraki boşluğa girip sık iğne yaparak modelimi devam ettiriyorum. Bakın her bulduğumuz trabzan üstü boşluğuna birer tane sık iğne yaparak bütün o trabzan gruplarının etrafını dönüyoruz. Bu şekilde daha sağlam ve daha güzel görünecektir. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın şimdi alt kısımlara da üzerine düzgün görünsün diye bir sıra sadece sık iğne geçtim ama o dilimleri bozmayarak normal sık iğne geçtim. Şimdi kol uçları da daha sağlam olsun diye yine dilim şeklini bozmayarak sadece sık iğne geçerek bir sıra daha sağlamlaştıracağım. Evet, son olarak da bloklama ve ütünün ardından bakın hırkamız, bluzumuz hazır. Çift yönlü giyiliyor. Ben şu an bu şekilde giydim. Arkasını şöyle göstereyim bakın. Bunun öne gelmiş halinde detaylı fotoğraflarını çekeceğim ve Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve küçük bir emoji dahi olsa yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.